Mutluluk, sakinlik ve denge. Gerçeğin kıvrılışı. Mantarın 1000 yıllık fısıltısı. Rüyalar alemi. Dördüne de aynı altın halka. Hepsi aynı kilidi açıyor. İşte o kilit. Hücrenin zarında bir reseptör. Adı 5HT2A. Her seferinde bir anahtar gelir, kilide oturur. Açar ve içeri bir sinyal akar. İyi de bu kilit yalnızca duygunun dilinde mi konuşuyor? Sakince yüzen mavi trompet. Beyni olmayan bir hücre düşün. Ne sinapsı ne nöronu. Yalnızca bir trompet. Stentor. Onu sars. Bir kez, iki kez, üç kez. İlk başta her sarsıntıda kasılır. Sonra görmezden gelmeyi öğrenir, alışır. Sonra bölünür. Bir olur, iki olur ve öğrendiği şey yavrusuna geçer. Beyin yok, sinaps yok ama bir şey miras alındı. İyi de beyin yokken nasıl öğrenme gerçekleşiyor? Hayvan nöronlarında bellek bilinen bir reçetedir. Yeni protein sentezi. Beyin bir şey hatırlamak istediğinde yeni moleküller üretir. Yarım yüzyıldır biliniyor. Stentor'e aynı yöntemi denediler. Protein sentezini durduran iki ilaç. Sikloheksimit ve promisin. Beklenti netti. Öğrenme durmalıydı. Ama tam tersi oldu. Stentor daha hızlı öğrendi. Daha uzun hatırladı. Çünkü yeni molekül üretmiyordu. Mevcut moleküllere küçük kimyasal etiketler yapıştırıyordu. Fosforilasyon. Yeni protein? Hayır. Etiket yeter. Peki kim yapıştırıyor bu etiketleri? Ne zaman, neye? Stentor'a darbe geldiğinde zarındaki kanallar açılır. Kalsiyum içeri akar. Bu kalsiyum bir alarm sinyali. Hücrede bekleyen bir enzimi uyandırır. Bu enzim reseptöre gider. Üzerinde fosfat etiketleri yapıştırır. Reseptörün hassasiyetini azaltır. Bir sonraki darbede daha az tepki, sonrakinde daha az. Hücre alışıyor. Bu bir geri besleme döngüsü. Hücre kendi tepkisini ölçüyor ve yumuşatıyor. Beyin yok ama mekanizma var. Peki ya insan beyni? Aynı dansı oynuyor mu? Hatırla, serotonin, bizi mutlu eden molekül. Ve gördüğümüz altın halka, reseptör. İnsan beyninde bu kilit bir sinapsın üzerinde iki nöron arasında ve aynı enzim sinapsa fosfat yapıştırır. Sinaptik plastisite. Buna LTP diyorlar, uzun vadeli güçlenme. Stentor'da gördüğümüz şey beynimizde de var. Aynı moleküller, aynı yere besleme, sadece daha karmaşık. Şimdi olaya sinyal işleme açısından bakalım. Ne görüyoruz? Stentor'un tepki dizisi tek bir formülle özetlenir. Karmaşık düzlemde bir kutup, birim çember içinde sistem kararlı, tepki söner. Dışında olsa patlardı. Kutup çembere yakınsa yavaş öğreniyor. Orijine yakınsa hızlı. Stentor öğrenirken kutup içe doğru kayıyor. Bu kuvveti uygulayan kalsiyum enzimi. Stentor ne yaptığını bilmiyor ama bir Z dönüşümü çalıştırıyor. 2 milyar yıldır. Buraya kadar gördük ki bir hücre beyin yokken bile öğreniyor. Aynı moleküller, aynı kalsiyum enzimi, aynı geri besleme döngüsü ve altında bir Z dönüşümü. Şimdi uzaktan bakalım. Beyinlerimiz öğrenme makinesini sıfırdan icat etmedi. 2 milyar yıl önce yaşayan tek hücreli bir atadan miras aldık. Kalsiyum enzimi bir öğrenme primitifidir. Yaşam kadar eski. Yarım yüzyıl boyunca bilim şuna inandı. Bellek yeni protein üretmektir. Stentor bu doğmayı çürüttü. Belki illa yeni molekül üretmek değil, mevcut moleküllerin durumunu değiştirmek de bellek.
Fosforilasyon bir yol. Belki başkaları da var. Yapay sinir ağları için bunun anlamı. Bugün her şeyi ağırlık güncellemesiyle öğretiyoruz. Belki bu zorunlu değil. Belki sadece aktivasyon eşiklerini modüle etmek yeterli. Doğa bu rotayı seçti 2 milyar yıl önce. Sentör bir transistör, insan beyni bir süper bilgisayar. Aralarında 1 trilyon kez fark. Ama altta aynı dans, aynı kalsiyum, aynı geometri. Belki bilim en eski şeyleri yeniden keşfetmektir.